Tarihin en iyi korku oyunu olarak kabul edilen Silent Hill 2 neden aslında bir korku oyunu değildir? Selamlar. Kabuslar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün korku anatomisinin ilk bölümünde hep birlikte tarihin en çok saygı duyulan oyunlarından birinin o sisli sokaklarına ineceğiz. Ama daha da önemlisi, bu dijital kabusun köklerinin 60 yıldır yanan gerçek bir kasabadan ve bir adamın hasta ruhundan nasıl beslendiğini göreceğiz. Bakın, bu oyunun neden bir devrim olduğunu anlamak için çıktığı zamanlara gitmemiz lazım. 2001 yılındayız. Korku oyunu dediğimiz şey belli. Resident Evil gibi aniden üstünüze atlayan zombiler. Korku dışarıdan gelen bir tehditti. Ama Konami'deki Team Silent adındaki bir avuç dahi sanatçı, hayır dedi. Asıl korku dışarıda değil. Asıl korku insanın kendi kafasının içinde. Bize kaçmamız gereken bir canavar vermek yerine bize anlamamız gereken bir ayna tuttular. İşte bu yüzden üzerinden 20 küsür yıl geçmesine rağmen bu oyundan hala bir başyapıt olarak bahsediyoruz. Peki neydi bu oyunun dünyası? Aslında çok basit bir başlangıcı var. James Sunderland adında bir adam, 3 yıl önce ölen karısı Mary'den gizemli bir mektup alır. Mektupta tek bir cümle yazar. "Seni özel yerimizde bekliyorum." James de bu imkansız mektubun peşinden o sisli kasabaya Silent Hill'e gelir. İşte bu noktada oyun o basit başlangıcı bir kenara atıp sizi doğrudan insan psikolojisinin en karanlık dehlizlerine fırlatır. Ve bunu inanılmaz bir ustalıkla yapıyor. Oyun sizi her an merak içinde bırakan bir yapıya sahip. O meşhur radyo parazitinin cızırtısıyla gerildiğiniz anlar, o sisin içinde neyle karşılaşacağınızı bilmeden attığınız her adım. Sadece kapı açmak için anahtar bulduğunuz basit bulmacalardan bahsetmiyorum. Oyun size James'in parçalanmış zihnini yansıtan sembolik şifreler, çözülmesi gereken gizemler sunuyor. Sizi sürekli diken üstünde tutarak o rahatsız edici atmosferin içine hapsediyor. İşte bu yüzden bu oyun oynanışıyla bile bir başyapıt. Ama madem burası kabuslar durağı, bizim görevimiz sadece bir eseri övmek değil. Bizim görevimiz o eserin kaburgalarını aralayıp içindeki o karanlık, çürümüş kalbe bakmak. Hadi gelin şimdi bu oyunun o dahiyane eleştirisine başlayalım. Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs yalnızca kabuslar durağına gider. Peki o zaman. Emin misin? Evet, sanırım. Size en başta bu bir korku oyunu değil dedim ya. Çünkü bu oyun vicdan azabının bir senfonisidir. Oyunun kahramanı James resmen bir fiyasko. Oyunun sonunda her şeyi çözdüğünde o adama karşı hissettiğin tek şey saf bir nefret. Hatta o kadar ki oyunu bitirdiğinizde testeredeki Jigsaw'un onu da o meşhur oyunlarından birine dahil etmesini isteyeceksiniz. Neden mi? Çünkü James'in karısı uzun ve acı dolu bir hastalıkla mücadele ediyor. Ve James bu yükten nefret ediyor. O özel yerlerini bile hatırlayamıyor çünkü umrunda değil. Ve en sonunda ne yapıyor biliyor musunuz?
Ne onu bırakacak kadar cesur, ne de onunla kalacak kadar sevgi dolu. Sırf kötü adam olmamak için karısını o hastalık yatağında kendi bencil arafında çürümeye terk ediyor. Peki, bu sırada James'in bilinçaltı ne yapıyor? Kendine Maria'yı yaratıyor. Karısının kopyası ama daha sağlıklı, daha yasak olanı. İşte bu, aldatan erkeğin psikolojisinin en net özetidir. Ve o meşhur canavarlar, piramit kafa. İşte o, James'in karısına duyduğu o bastırılmış nefretin, o hayvani şiddet arzusunun ve sonrasında gelen o timsah gözyaşı gibi vicdan azabının betondan bir heykeli. Bu yüzden size saldırmıyor. Çünkü o zaten sizsiniz. Yani anlıyor musunuz? Bütün oyun boyunca biz korkunç bir canavardan kaçmıyoruz. Biz zavallı, bencil bir adamın kendi kendine söylediği yalanların içinde geziniyoruz. Ve oyunun dehası da bu. Sana bir canavar verip korkutmuyor. Sana zavallı bir canavarın ta kendisi olduğunu hissettiriyor. İşte tam da bu yüzden Silent Hill 2 bildiğimiz anlamda bir korku oyunu değil. Onun korkusu sizi yerinizden sıçratmaz. Çünkü amacı bu değil. O sizi korkutmak istemiyor. O sizi rahatsız etmek istiyor. Sizi o günahın bir parçası yapmak, o suça ortak etmek istiyor. O rahatsız edici hemşireler, o tacizci yaratıklar, onlar birer jumpscare değil. Onlar James'in zihnindeki hastalığın birer semptomu. Ve bu hastalığın kökleri sadece James'in zihninde değil, çok daha gerçek, çok daha sıcak bir cehenneme uzanıyor. Bu kabusun ilham aldığı yerin 60 yıldır yanan gerçek bir kasaba olduğunu biliyor muydunuz? Pensilvanya'daki Centralia kasabası. Peki bu yangın nasıl başladı? Ve neden hala cehennem gibi yanıyor? Her şey 1962'de görünüşte masum bir çöp yakma işlemiyle başladı. Ama o ateş farkında olmadan kasabanın altındaki devasa bir antrasit kömürü damarını tutuşturdu. Antrasit kömürü tutuşturması zor ama bir kez yandığında asla sönmeyen bir yakıt gibidir. Ve o ateş yerin altındaki o labirent gibi maden tünellerine bir kez sızdığında kendi kendini besleyen devasa bir yeraltı fırınına dönüştü. Uzmanlara göre kasabanın altında daha yüzyıllarca yanmaya yetecek kadar kömür var. Yani o bitmeyen sis, o küllü atmosfer, hepsi gerçek. Ama durun, bu gerçeklik o kadar tekinsiz ki piksellerin içinde kalmamış gibi görünüyor. Filmin yönetmeni Christoph Gans, çekimler sırasında geceleri otel odasına gelen gizemli telefonlarda sadece oyundaki o meşhur radyo parazitini duyduğunu söylemişti. İşte Silent Hill'in mirası bu. Bize en korkunç canavarın köşeden fırlayan değil, aynadaki yansımamızda gördüğümüz, kendi içimizde söndüremediğimiz o yangınlar olduğunu kanıtladı. Neyse, bu dosya şimdilik bu kadar. Ama arşivde daha neler var neler. Kaçırmamak için ne yapacağınızı biliyorsunuz.